Mutfakta Hayat kanalımızdan merhaba. Kahvaltıları süsleyen kayısı reçeli, çocuklarımızın, bizlerin severek yediğimiz, hepimizin çok kolay yapabileceği çok güzel bir kayısı reçeli tarifi istiyorsanız tüm püf noktalarıyla geldim. Evlerinize yapmayı unutmayın diyerek şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Malzemeler: kayısı, şeker, limon, limon suyu. Farklı olmasını istiyorsanız da isteğe bağlı olarak aroma vermesi için çubuk tarçın, karanfil, iğde çiçeği kullanabilirsiniz. Ben şöyle elimde daha önceden kurutmuş olduğum bir iğde çiçeğim var. Biraz aroma vermesi için bunu kullanabilirim. Ve geçen yıldan yapmış olduğum ayva reçeli, içerisinde karanfil, tarçın, nar çiçeği, nar suyuyla yaptım. İnanın bir yiyen bir daha vazgeçemez ve çocuklarım bunu çok beğeniyor. Genelde reçellere aroma vermek için, hatta şunu da söyleyebilirim, papatya suyu, ıhlamur suyu da kullanabilirsiniz. Bunların hepsi bir püf nokta olarak sizlere bildirmek istedim. Şimdi gelelim reçellerimizi yapmaya başlayabiliriz. Reçellerimizi yapmadan önce leğenime suyumu aldım. İçerisine şöyle güzelce dolu dolu 2 kaşık kadar karbonatımı attım. Benim elimde 2 tane kayısı cinsi var. Bu kayısımızın çekirdeği tatlı değil ve bu kayısımızın çekirdeği de tatlı. Çekirdeği tatlı olanların içini çıkartıp ceviz kıracağıyla kırıp ayıklayacağım. Ve kayısılarımızı öncelikle ortadan ikiye ayırıyorum. Çekirdeğini alıyorum. İsterseniz ikiye, isterseniz ortadan ikiye bölüp 4'e ayırabilirsiniz. Ben şöyle ikiye ayıracağım. Ve kayısılarımızda ve mutlaka şu ufacık da olsa çürük, çarık herhangi bir şey olmaması gerekiyor. Uzun süre muhafaza edebilmek için. Kayısılarımızı ayıkladım ve kayısılarımızın üzerine su geçecek şekilde olması gerekiyor. Ve bu şekilde 1 saat kayısılarımızı karbonatlı suda bekletiyorum. Başta da olduğu gibi ölçü vermemiştim. Kayısılarımızı güzelce duruladım, yıkadım, karbonatından güzelce arındırdım ve güzelce tarttım. 1 kilo 244 gram kayısı geldi. Aynı orantıda şekerimizi de tarttım. Ve tenceremize bir sıra kayısımızı, üzerine şekerimizi, tekrar kayısımızı, şekerimizi ilave ediyorum. En son yine kayısılarımızı tamamen boşalttım. Tekrar şekerimizi şöyle güzelce üzerini kapatıyorum. Kayısının çekirdeklerini kabuklarından arındırdım. Şöyle onları da ilave ediyorum. Aroma vermesi için burada ben iğde çiçeklerinden güzelce çay yaptım. Şöyle bir çay bardağı kadarıyla onu da ilave ediyorum. Kapağımızı kapatıp kayısılar
Suyunu bırakana kadar bir gece bekliyorum. Kayısılarımızın suyunu bırakıp aromasını şekerin içine verdi ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sulandı. Tabii ki bunun dibinde mutlaka şeker de var. Ocağımızın altını yakıp kısık ateşte 15 dakika kaynamasını bekliyorum. Tereyağımı unutmuşum. Tereyağımı da ilave ediyorum. Parlaklık verir. Artı köpürmesini tereyağıyla engellemiş oluruz. 15 dakikanın sonunda şöyle kayısılarımızı içerisinden süzerek çıkartıyorum. Bu aşamada içerisine bir tane çubuk tarçın ilave ediyorum ve kaynamasına devam ediyorum. Üzerinde olan köpükleri de mutlaka alıyorum. İçerisine yine kayısılarını ilave ediyorum. Ve 5 dakikaya yakında bu şekilde kaynatıyorum. Pişip pişmediğini anlamak için cam bir kapta soğuduktan sonra reçel dağılmıyorsa olmuş, dağılıyorsa olmamıştır. Benim reçelim oldu. Şimdi ocakta kaynarken sıcak sıcak kavanozlarıma alacağım. Cam gibi rengiyle, tadıyla görenleri hayran bırakacak reçelimiz hazır. Herkesin sevebileceği mis kokulu kayısı reçelimiz kışın, yazın kahvaltıya hazır. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Ben bir de şöyle güzelce size kıvamını göstermek istiyorum. Rengini. Ve ekmeğimizin üzerine alıyorum. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri almak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımıza vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sofranız bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.